yapacaksınız. Çin dünyadan 9,8 milyon varil petrol ithal ediyor. Bir numara. Bu neredeyse Suudi Arabistan'ın tek başına üretimi. Kendi içinde de 4,5 milyon varil kadar üretiyor. Doğalgaz da çok az. %2'lerdeydi ben orada görev yaparken. Şu anda doğalgazın payı %7, %8'lere doğru çıktı Çin'de. Teknolojide yapay zekayı en iyi kullanan ülke. Hiç lamıcımı yok bunun. Dolayısıyla bir yerde Çin'in ayağını kaydırmak için de Batı'da çalışılıyor bu gücü dizginlemek için. Malakka Dilema dedikleri, Malakka ikilemi denen bir şey var. Malakka Boğazı Asya Pasifik'te Japonya'ya, Çin'e, Kore'ye, Tayvan'a, Hong Kong'a giden deniz ticaretinin %90'ını geçtiği yer. Ve Amerikan 7. filosu tarafından korunuyor. Onun içindir ki Çin karadan bu kuşak yol projesini geliştirdi. Pakistan ekonomik koridorunu geliştirdi. Gwadar deniz su limanında. Şu anda o proje biliyorsunuz bayağı bir yavaşladı. Şimdi yavaşladı dünyadaki şeylerle ilgili ama Çin'i şöyle düşünün. Çinler gibi düşünün. 2049 100. yıl dönümü. Çin'in kuruluş yıl dönümü. Bizim 2023 seneye geliyor. Nereye geldiğimiz ortada hedefler konusunda. Çin uzun vadeli hedeflerle yürüyor. 2049'a kadar barışçıl yükselişle bir numaralı siyasi, ekonomik ve askeri güç olmak istiyor. Ve bunda gerçekleştirecek. İstiyor mu askeri güç olmak? Çünkü bunu biliyorsunuz daha önce Çin'e özellikle Amerika kardeşim biraz da sorumluluk al dünya düzeninde dendiği zaman biz işimize bakıyoruz cevabını almıştı. Oradan vazgeçtiler mi? Şunu gördüler ki askeri güç olmadan mesela Amerika neden dünyada büyük askeri güç? 29 tane uçak gemisi var dünyanın her yerinde. Her yere müdahale edebiliyor. Çin'de 2 tane var. 3.'yü inşa ediyorlar şimdi. Bir tanesini buradan almışlardı. Bir tanesi buradan Boğaz'dan geçirip götürmüşlerdi. Disneyland havasında bir şey yapacaklardı. Dolayısıyla Çin Rusya'ya bağımlı uçak sistemlerinde özellikle ama kendi gücünü de geliştirmeye başladı. Nükleer bir güç zaten. Bunu eğer gerçekleştirirse o zaman Çin pazularını şişirmeye başlayacak. Dolayısıyla Çin'in enerjideki pozisyonunu onun ekonomik, askeri, siyasi hedefleriyle de bağlantılı görmek lazım. Nükleere gelince, 2 kelime de orada etmek istiyorum. Tartıştık Mersin Hakkı'yı falan ama dünyada trend, şu anda dünyada ki toplam enerjinin %10'u nükleer. Bazı ülkeler çıkmaya çalışıyordu, Almanya falan gibi. Şimdi tekrar tersine döndürdüler. Amerika'da, İsviçre'de bile son derece önemli. Hatta İskandinav ülkelerinde bile. Ama teknoloji küçük ve orta ölçekli reaktörlere doğru gidiyor. 300-500 megawattlık. Maliyetleri de 300-500 milyon dolarlık. Bizimki gibi 20-25 milyar dolarlık devasa beyaz fil dediğimiz 4x1200'lük bir şey yok. Ve gerek de yok buna. Çünkü gidişat orada. Dolayısıyla benim arzum hep şudur. Türkiye tamam söz verdi. Ruslarla yapıyoruz Mersin Akkuyu. İlk reaktör ama ondan sonrakilerde biraz değiştirmek lazım. Ruslarla bunu pazarlığını yapmak lazım. Dünya daha da küçülüyor yani hani eve koyabilir miyiz diye bunu araştırıyor şu an. Bu hani dalga kıranlar var biliyorsun Arktik denizinde falan nükleer şeyle çalışıyor. Onları alıp getiriyorsun limana koyuyorsun Trabzon'a, Antalya'ya neyse Ali Ağa'ya oradan da şey yapıyorsun elektrik üretebiliyorsun. Bu çok önemli. Bence nükleerde buna önem vermek lazım. Bir de konuştuğumuz gibi yani Karadeniz'deki gaz, nükleer santral, milli otomobil bunların hepsi biraz Cumhurbaşkanlığı seçimine ayarlı bir takvimle ilerliyor. Evet, her şey 2023. Bu siyasidir. Bir şey buna bence eleştirecek bir şey yok. Siyasi iktidar bunu yapacaktır tabii. Ama milli servet heba edilmesin bu yolda. Gerçekten iş çıksın. Teknoloji anlamında, katma değer anlamında, ihracatın artırılması, cari açığın kapatılması. Bu konular son derece önemli. Bir de Türkiye'nin parası yok. Bunu biliyoruz. Merkez Bankası'nda bile yok. Kısıtlı kaynak. Çok az. Özel sektörü yok. Hep banka krediyle işliyor. Devletin kasası tam takır. Hocam yalnız ben şunu anlamıyorum. Özel sektörün parası yok diyoruz. Yatırımlar için yok. Yatırımlar için yok. Bravo tamam. Şimdi bakıyorum ben mesela geçenlerde bir marineye gittim. Allah yarabbim yat dolu gırtlağa kadar hepsi iş adamlarının. Bunlar aldıkları kredilerin bir kısmını bu tür şahsi harcamalara... Evet. Özellikle bu yeni dönem yeni zengin iş adamları muazzam bir şekilde işleri değil parayı oralara yatırmışlar. Oraya yatırım. Şirketleri batabilir önemli değil ama kendileri batmıyorlar. Şimdi biraz önce konuştuğumuz gibi Türkiye gibi ülkelerin kaliteli yabancı sermaye çekmeye ihtiyacı var. Doğrudan yabancı sermaye. Güven dediniz. Gelmiyor. Onu getiremezseniz Türkiye'nin gerçek anlamda sürdürülebilir kalkınması mümkün değil. Çünkü yerli sermaye yetersiz. Devletin kaynakları yetersiz. Diğerini getirebilmek için de yani çapulcu olmayan sermayeyi, hızlı girip hızlı çıkan... Hakiki sermayeyi. Hakiki sermaye getirmek, kaliteli sermaye getirmek
esas hedeflerden bir tanesi olmak zorunda. Ve enerjiyi de, son sözüm onu söyleyeyim, tek başına görmeyelim. Bir, biz dış dünyaya göbeğimizden bağlıyız. Sermaye akımlarında, enerjide, finansta, dış politikada, güvenlikte, her alanda, bulunduğumuz coğrafya itibariyle, ticarette, turizmde. Dolayısıyla bu dış dinamikleri iyi izleyip enerji stratejisini ona uyumlu hale getirmek zorundayız. Bu çok önemli. Dış politika, güvenlik ve enerji arasındaki bağlantı. Daha önce başlangıçta söylediğim su, gıda, enerji, iklim değişikliği denklemini iyi kurmak. Gündelik politikalarla sıkıştığımız zaman değil. Şimdi ne yapacağız? Gaz azalmaya başladı, fiyatlar yükseldi değil. Bunları öngörüp ayağa yere basan ekonomik politikanın, çevre politikasının, rekabet politikasının, vergi politikasının, yatırım politikasının bir parçası, bütünleyici bir parçası olarak görmek lazım enerjiyi. Hatta bir Enerji Bakanı'na şunu söylemiştim ben, Enerji Bakanlığı'na gerek yok. Ne yapıyorsunuz siz? Yani bu çok böyle boyutlu bir şey. Çok bozulunca dedim, aslında belki Başbakan yardımcılığı olmalı. Bütün bu farklı unsurları, boyutları Koordinasyon sağlaması lazım. birleştirmesi lazım. Öyle hem küresel gelişmeleri anlayacak, hem ülke gerçeklerini anlayacak, hem sanayi anlayacak, hem dediğimiz gibi bu rekabet politikasını, ticareti, hukuki, yatırımı hepsini birden görebilecek bir anlayışa ihtiyaç var. Öyle olursa ve güven uyandırırsa Türkiye'ye sermaye de akar, Türkiye komşu ülkelerde muazzam yatırımlar da yapar güvenilir bir ülke olarak. Hem batıyla, hem doğuyla, hem kuzeyle, hem güneyle de etkileşim içinde olan, hiçbirisine ait olmasa bile her birinden parçalar taşıyan bir ülke olur. Çünkü unutmayalım, Çin'den Almanya'ya, Rusya'dan Suudi Arabistan'a coğrafyanın en büyük gücü Türkiye'dir. Ne kadar iktidarı eleştirirsek eleştirelim ama bütün objektif gerçekler bunu gösteriyor. Ama dünyanın da %1'iyiz, abartmayalım. Ekonomik büyüklüğümüz dünyanın %1'iydi. Şimdi %1. 0.98'e gerilemişiz. Ama ortalama %1. Nüfusun %1'iyiz dünyanın. Dünya ticareti, Ekonomisinde yatırımı. %1'iyiz. Onun için %1 ülke belki %3 gibi çalışabilir. Akıllı bir liderlikle, müteşebbis insanlarla, stratejik bir yaklaşımla. Aksi takdirde %0.2'ye de düşebiliriz. Bunu Olmak lazım. bozmamak lazım. Akıllı bir liderlik, akıllı bir yönetim. %0.75. 75'e mi geldik? Ben son baktığımda %98'di. G20 içinde bile G23'e düştük neredeyse. 23'e düştük. Yani AK Parti